Bugün Türk televizyon tarihinin adeta seyrini değiştiren bir fenomene dönüşen bir yapımı masaya yatırıyoruz. Evet, Hani 2011'de Muhteşem Yüzyıl'la başlayan o büyük tarihi dizi akımı vardı ya. tabii herkesin konuştuğu. İşte o akımın rotasını saraydan obaya, entrikadan kılıç seslerine çeviren o devasa yapımdan bahsedeceğiz. Kesinlikle öyle. Muhteşem Yüzyıl bir çığır açtı ama Diriliş Ertuğrul bambaşka bir kulvar yarattı resmen. Evet. Bize destansı kahramanlık hikayelerinin, bir milletin kuruluş mitolojisinin de en az saray çekişmeleri kadar hatta belki daha fazla ilgi çekici olabileceğini gösterdi. Tarihi dizilerde böyle bir damarda varmış dedirtti yani. Aynen öyle, tam olarak bu. Aynen öyle. Tam 5 sezon, 150 bölüm. Peki neydi bu diziyi milyonlara ekrana kilitleyen sır? Hatta yani sınırları aşıp Pakistan'dan Güney Amerika'ya kadar inanılmaz bir izleyici kitlesi yaratan o formül neydi? İşte asıl soru bu. İşte bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Sadece ne oldu diye özetlemek yerine her sezonun bu başarıya nasıl bir tuğla koyduğunu, o formülün sırlarını deşifre etmeye çalışalım. Hazırsan ilk sezonun temelleriyle başlayalım diyorum. Harika fikir. İlk sezon aslında tüm bu devasa yapının adeta bir planı, bir prototipi gibiydi. Evet, temellerin atıldığı yer. Kesinlikle. Hikaye 1225'te Kayı Obası'nda başlıyor. Lider Süleyman Şah, bilge eşi Hayme Ana ve 4 oğlu var. Ama asıl dinamiği yaratan, yani o oğullar arasındaki dengeydi. Özellikle hırslı Gündoğdu'yla kahramanlığa soyunan Ertuğrul arasındaki o tatlı rekabet. Ve tabii ki obanın içindeki o küçük entrika yuvası Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun. Evet, Selcan Hatun. Daha ilk andan itibaren obanın huzurunu kaçıran, kendi hedefleri olan bir karakterdi. Ama bence dizinin asıl başarısı kahramanın etrafını çok sağlam karakterlerle örmesiydi. Kesinlikle. Ertuğrul tek başına değildi. Turgut, Bamsı ve Doğan. Bu üç alp sadece yoldaş değil, adeta kahramanın farklı özelliklerinin birer yansıması gibiydi. Turgut'un gücü, Bamsı'nın neşesi ve coşkusu, Doğan'ın sadakati. Çok doğru bir tespit. Ve bu kahraman bloğunun karşısına da çift katmanlı bir düşman yapısı koydular. Bu dizinin bence en büyük başarı formülüydü. Neydi o? Yani dışarıda tapınak şövalyeleri gibi net, somut ve acımasız bir düşman varken, Evet, kötülüğü belli olan. aynen içeride en yakında kan kardeşi bildiğin Kurdoğlu gibi bir hain vardı. İzleyici için dışarıdaki düşmanla savaşmak kolaydı ama içerideki hainin kim olduğunu bulmak, o gerilim, sezonun ana motoruydu. Her şeyde o meşhur sahneyle başlıyor zaten. Ertuğrul'un abisine Toysen'in "Aa benim olsun" dediği an. Evet hatırlıyorum. Yani diyor ki, obanın yönetimi, meclisi senin olsun, ben kılıcımla, avımla ilgilenirim. Siyasetten ne kadar uzak durmak istediğini gösteriyor ama kader onu tam da siyasetin göbeğine çekiyor. Hem de nasıl çekiyor? Ava çıktığında kurtardığı o 3 kişi, yani Şehzade Numan ve çocukları Halime ile Yiğit, aslında obaya hem aşkı hem de felaketi getiriyor. İşte o an Ertuğrul iyi niyetle bir kahramanlık yaparken farkında olmadan obanın üzerine adeta bir saatli bomba bırakıyor. Aynen. Çünkü o şehzade hem Selçuklu'nun hem de tapınakçıların hedefinde. Bu kurtarma operasyonu obayı bir anda iki ateş arasında bırakıyor ve sezon boyunca bu gerilimin sonuçlarını izliyoruz. Turgut Alp'in esir düşüp beyninin yıkanması Of, o çok kötüydü. ve en yakın dostu Ertuğrul'u bıçaklaması. Bu izleyici için inanılmaz sarsıcı bir andı. Kesinlikle bir kahramanın nasıl bir anti kahramana, bir silaha dönüştürülebileceğini görmek çok etkileyiciydi. Aynı zamanda Kurdoğlu'nun ihanetinin adım adım büyümesi, obayı ele geçirmesi, Evet, bu da iç tehdidin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Sezon finali de bu çift katmanlı düşman yapısının tasfiyesiyle geldi zaten. evet, temizlikle. Tapınakçıların kalesi fethedildi, Kurdoğlu ihanetinin bedelini canıyla ödedi, İzleyiciye tam bir "oh be" dedirten katartik bir finaldi ama o finalin bir de trajik bir lüzü vardı. Süleyman Şah'ın ölümü. Evet.
Liderin kaybı obayı başsız bıraktı ve ikinci sezonun ana çatışmasının fitilini ateşledi aslında. Yeni lider kim olacak? İlk sezon formülü kurduğu karakterleri tanıttı ve büyük bir kayıpla perdeyi kapattı. Ve geldik ikinci sezona. Bana sorarsan dizinin gerçek anlamda fenomen olduğu sezon budur. Ben de aynı fikirdeyim. O kadar güçlü bir başlangıcı var ki sanki diziye buradan başlasan hiçbir şey kaybetmezsin. Tam bir kaos. Moğollar obayı basmış, her yer kan gölü, insanlar perişan. Korkunç bir sahneydi o. Hayatta kalanlar akrabaları olan Dodurgo Obası'na sığınmaya çalışıyor. O açılış sahnesi dizinin artık şakası olmadığını, vites yükselttiğini yüzümüze vurdu resmen. O kaosun ortasında Ertuğrul ve Halime'nin ayrılışı, tam Halime hamile olduğunu söyleyecekken Moğolların saldırması. Evet ya, bu dramayı zirveye taşıyan bir andı. Ertuğrul esir düşüyor ve biz de Türk dizi tarihinin belki de en karizmatik, en unutulmaz kötü karakterlerinden biriyle tanışıyoruz. Baycu Noyan. Noyan'ın o handa Alpleri kesip Ertuğrul'a söylediği o "Noyan'ın cehennemine hoş geldin" repliği. Efsane. O an karakterin ne kadar tehlikeli, ne kadar zeki ve ne kadar sadist olduğunu anladık. Noyan sıradan bir kötü adam değildi. Hiç değildi. Felsefesi olan, rakibine saygı duyan ama aynı zamanda ona akıl almaz işkenceler yapabilen kompleks bir karakterdi. Ertuğrul'un sağ elinin direğe çivilenmesi sahnesi kaç yıl geçti hala aklımda. Kesinlikle. Noyan, Ertuğrul'u sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da kırmaya çalıştı. Bu, kahramanın yolculuğunda çok önemli bir duraktı. Kahramanımız en dibi görüyor. Bu sırada obada da işler karışık. Hem de nasıl. Dodurga Obası'nda misafirler ama aslında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar. Hayme Ana'nın abisi Korkut Bey iyi niyetli ama oğlu Tuğtekin, Tuğtekin tam bir baş belası. aynen. Ertuğrul haftalar sonra perişan halde obaya döndüğünde eli sakat olduğu için Alpbaşılık yani Alplerin komutanlığı en büyük rakibi Tuğtekin'e veriliyor. İşte bu Noyan'ın en çok istediği şeydi. İki obayı, iki kuzeni birbirine düşürmek ve bunu o kadar zekice yaptı ki. İnanılmaz zekice. Tuğtekin'i pusuya düşürüp öldü süsü vererek suçu Ertuğrul'un üzerine attı. Ertuğrul'un kendi obasında, kendi toyunda yargılanıp idama mahkum edilmesi. Dizinin zirve anlarından biriydi. Ve tam idam edilecekken Tuğtekin'in ortaya çıkması. İşte bu, dizinin izleyiciyi nasıl avucunun içine aldığının kanıtı. Evet. Tam her şey bitti dediğin anda umulmadık bir hamleyle bütün denklemi değiştiriyorlar. Bu sezonda ayrıca iki kilit gelişme daha yaşandı bence. Birincisi, öldü sanılan abi Sungur Tekin'in Moğollar içindeki bir casus olarak geri dönmesi. Doğru. İkincisi de Noyan'dan bile tehlikeli olabilecek bir düşmanın Selçuklu veziri Saadettin Köpek'in hikayeye dahil olması. Saadettin Köpek'in gelişiyle oyunun kuralları tamamen değişti. Artık düşman sadece dışarıdan gelen bir Moğol ordusu değil. Değil. Aynı zamanda devletin kendi içindeki en güçlü adamlardan biriydi. Kesinlikle. Sezon sonunda beylik seçimi yapıldı ve Gündoğdu Bey seçildi. Ertuğrul'un o an ayağa kalkıp kendi yoluna gideceğini ilan etmesi Çok iyi sahneydi. aslında karakterin ne kadar olgunlaştığını gösteriyordu. Artık abisinin gölgesinde bir avcı değil, kendi kaderini çizecek bir liderdi. Kesinlikle. İkinci sezon kahramanı en dibe vurdurup oradan daha güçlü bir şekilde çıkardı ve ona yeni bir misyon verdi. Bu ayrılıkla birlikte 3. sezona yani sıfırdan bir vatan kurma mücadelesine geçiyoruz. Evet, Artık Ertuğrul sadece bir obanın değil, kendi davasına inanan bir avuç insanın lideri. Bizans sınırında Hanlıpazar ve Karacahisar Kalesi gibi yeni mekanlarda yeni düşmanlarla karşılaşıyoruz. ve bu yeni düşmanlar da yine o klasik iç ve dış formülüne uygun. Dışarıda kalenin komutanı Vazilius gibi bariz bir Bizanslı düşman var. İçeride ise komşu Çavdar Obası'nın hırslı, sinsi beyi Ural. Ural ile Ertuğrul'un pazardaki o kilim satışı yüzünden karşı karşıya gelmeleri, mücadelenin artık sadece kılıçla değil, akılla ve ticaretle de yapılacağını gösteren harika bir sahneydi.
Bu sezonda Ertuğrul karakterinin bir başka yönünü daha gördük, ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığı. Hı hı. Çavdarların beyi Candar Bey, iki obayı birleştirmek için kızı Aslı Han'ı Ertuğrul'a vermek istediğinde bu siyasi olarak çok mantıklı bir hamleydi. Ama Ertuğrul, Halime'ye olan aşkını ve sadakatini her şeyin üzerinde tuttu. O "ben Halime'nin üstüne gül koklayamam" repliği. İşte o replik, karakterin ahlaki pusulasını çok net bir şekilde ortaya koydu. Aşk demişken bu sezonun en keyifli yanlarından biri de Bamsı'nın aşkıydı. Evet. Hani o pusatlarımla evliyimdir diyen dağ gibi adamın Tekfur'un kızı Helena'yı görünce nasıl eridiğini, sakarlaştığını izlemek, Çok komikti. tüm o siyasi gerilimin ve kanlı savaşların arasında izleyiciye nefes aldıran, tebessüm ettiren harika bir hikayeydi. Kesinlikle. Ama tabii ki ana hikaye yine entrika ve ihanet üzerine kuruluydu. Ural'ın bitmek bilmeyen ihanetleri, en sonunda babasının ölümüne sebep olması, Vasilius ile işbirliği yapması. Evet. Ertuğrul sezon boyunca bu iki cephede de savaştı ve sonunda ikisini de alt etmeyi başardı. Ural'ı da Vasilius'u da kendi elleriyle cezalandırdı. Ve tam oh be sonunda huzura erdiler derken sezon finalinde yine o meşhur diriliş klasiği yaşandı. Yine mi? Herkesin güvendiği Saadettin Köpek, yeni Tekfur Ares'le işbirliği yapıp Ertuğrul'a korkunç bir pusa kurdu. Ve sezon Ertuğrul'un kanlar içinde yerde yattığı, yaşayıp yaşamadığının belirsiz olduğu bir sahneyle bitti. Yine izleyiciyi bir sezon boyunca merakta bıraktılar. Aynen öyle. Böylece geldik 4. sezona ve yine tanıdık bir başlangıç. Ertuğrul öldü sanılıyor. Bu formül ikinci kez kullanıldı ama yine işe yaradı bence. Evet, yaradı. Çünkü Ertuğrul yokken obanın nasıl bir kaosa sürüklendiğini, liderliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kardeşi Dündar, iyi niyetli ama zayıf bir lider. Çok zayıf. Onun bu zafiyetini gören Saadettin Köpek ve diğer beyler, obanın elindeki en stratejik yer olan Hanlıpazar'ı satmaya kalkıyorlar. Ertuğrul'un tam pazar satılırken ortaya çıkıp tüyleri diken diken eden bir sahneydi. Muhteşem bir geri dönüştü. O dönüş sadece bir karakterin dönüşü değil, adaletin ve düzenin de dönüşüydü. Döndükten sonra ilk işi de otoriteyi yeniden sağlamak oldu. Zafiyet gösteren kardeşi Dündar'ı obadan sürmesi çok sert ama liderlik için gerekli bir karardı. Kesinlikle. Ve tek bir hedef belirledi. Karacahisar Kalesi'ni fethetmek. Bu fetih, Ertuğrul'un artık sadece bir oba beyi değil, bir oş beyi, bir devlet adamı olduğunun ilanıydı. Ama asıl büyük hesaplaşma, yıllardır ilmek ilmek işlenen Saadettin Köpek ihanetiyle yaşanacaktı. Ertuğrul'un köpeğin tüm oyunlarını sultanın huzurunda ortaya dökmesi, ancak köpeğin yine bir entrikayla kurtulması, hatta daha da ileri gidip sultanı zehirleyerek devleti ele geçirmesi. İnanılmazdı. Bu, düşmanın ne kadar tehlikeli ve ne kadar zirveye oynadığını gösteriyordu. O final kapışması, Ertuğrul'un Saadettin Köpeği hak ettiği sona ulaştırdığı sahne, dizinin en tatmin edici anlarından biriydi. Kesinlikle. Ama bu sezona damgasını vuran asıl olay bence Halime Hatun'un ölümüydü. Ah, evet, o konu. Osman'ı doğurduktan hemen sonra vefat etmesi, bu tarihi gerçeklerle de uyuşmadığı için izleyicilerden çok büyük tepki çekti. Sence neden böyle bir karar aldılar? Bu tamamen senaristlerin bir tercihi ve bence arkasında birkaç neden var. Birincisi, hikayeyi tazelemek ve Ertuğrul karakterine yeni bir drama, yeni bir motivasyon katmak. Olabilir. İkincisi de belki de diziyi yavaş yavaş Osman Bey'e doğru evirmek için bir hazırlıktı. Ama uygulama şekli ve zamanlaması çok tartışıldı. Evet. Yıllardır sevilen bir başrol karakterinin bu şekilde aniden hikayeden çıkarılması izleyicide bir boşluk yarattı. Kesinlikle. Ve tam o dramanın ortasında bu da olmaz artık dediğimiz bir şey oldu. Noyan geri döndü. Ölmeyen düşman. Aynen. Bu kez daha sinsi bir planla kız kardeşini obaya casus olarak sızdırarak geldi ama Ertuğrul bu oyunu da bozdu ve sezon Kayıların yeni yurtları Söğüt'e göç etmesiyle bir devrin kapanıp yeni bir devrin başlangıcının sinyalleriyle sona erdi. Ve bu da bizi son perdeye, 5. sezona getiriyor. Açıkçası bu sezon önceki 4 sezonun görkeminin biraz gölgesinde kaldı gibi hissediyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Hikayenin ana odağı Ertuğrul'u yeniden evlendirme çabasına dönüştü. Aday da Umur Obası'ndan İlbilge Hatun'du. Buradaki en ilginç ve bence en hatalı tercihlerden biri, İlbilge Hatun'u canlandıran oyuncunun Halime Hatun'u canlandıran oyuncuya fiziksel olarak çok benzemesiydi. Evet, bu çok konuşuldu. Bu çoğu izleyicide ister istemez madem aynısını getirecektiniz, Halime'yi neden öldürdünüz sorusunu yarattı. Doğru bir soru. Ayrıca daha 2 sezon önce siyasi bir evliliği Halime'nin üstüne gül koklayamam diye reddeden bir karakterin şimdi bu evliliğe sıcak bakması karakter tutarlılığı açısından biraz zayıf kaldı. Kesinlikle. Sanki o eski büyü biraz bozulmuş gibiydi. Sezonun kötü adamı da çift kimlikli bir karakterdi. Gündüzleri obanın saygın beylerinden Beybolat, geceleri ise obalara kan kusturan Albast'ı. Evet, Fikir olarak ilginç olsa da ne bir Noyan karizmasına ne de bir Saadettin Köpek zekasına sahipti. Hikaye biraz kendini tekrar ediyor gibiydi. genel bir toparlama yapacak olursak Diriliş Ertuğrul ilk 4 sezonuyla kendi mitolojisini yaratan, karakterleriyle, müzikleriyle, atmosferiyle gerçekten unutulmaz bir yapımdı. Kesinlikle. Başarının sırrı o çift katmanlı düşman yapısı, kahramanın etrafındaki güçlü yoldaşlık halkası ve izleyiciye sürekli yaşattığı o adalet ve zafer duygusuydu. 5. sezon ise biraz bu formülün yorgunluğu gibiydi. Belki de 5. sezona Ertuğrul ile devam etmek yerine bir zaman atlamasıyla doğrudan oğlu Osman'ın gençliğiyle başlasalardı, Kuruluş Osman dizisine daha pürüzsüz bir geçiş olabilirdi. İlginç bir bakış açısı. Ama ne olursa olsun Diriliş Ertuğrul'un Türk televizyon tarihinde açtığı o büyük parantezi kimse inkar edemez. Bizleri Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. 4 sosyal medya platformlarında da destekleriniz bizler için çok ama çok kıymetli. Desteklerinizi bekliyoruz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın. İyi günler.